Mary Toft isimli genç kadının tavşan doğurduğu düşüncesi kulağa çılgınca gelse de bu olayın ardından daha da şaşırtıcı gelişmeler yaşanacaktı. 1703 doğumlu, eğitimsiz ve maalesef oldukça yoksul bir genç kız olan Mary Denier, 18 yaşındaki kumaş işçisi Joshua Toft ile evlendiğinde henüz 17 yaşındaydı. Kısa sürede genç çift 2 çocuk sahibi oldu, ancak ilk çocukları doğduğu yıl yaşamını yitirdi. Bir süre sonra Mary, 3. çocuğuna hamile kalmıştı. O dönemde aile gelirine katkıda bulunmak için çiftlik işleriyle meşgul olan Mary, zorlu bir hayat sürdürüyordu. Bir gün Mary, bir tavşanla karşılaştı. Tavşanı yakalama hayaliyle ardından koştu. Başarılı olamadı. Ancak o günün ardından giderek tavşanlara karşı bir takıntı geliştirmeye başladı. Zamanla tavşan etine karşı bir ilgi duymaya başladı. Ne yazık ki ailenin bütçesi tavşan eti yemek için çok uygun değildi. İşte bu olaydan sonra garip tavşan parçaları doğmaya başladı. Raporlara göre olaydan bir ay önce Mary bir düşük yapmıştı. Ancak hala hamile gibi hissediyordu. Mary Toft, organları eksik kediye benzeyen garip bir şey doğurdu. Komşusu Mary Gill ve kayınvalidesi Anne Toft ise bu ilginç olaya tanıklık ettiler. Aile hemen Guildford kentinin doğum uzmanı John Howard'ın yardımını istedi. Ertesi gün gelen Howard'a Mary'nin doğurduğu hayvan parçaları gösterildi. Bu sırada Mary Toft'un doğumları devam ediyordu. Sonraki doğumları üstlenen Howard, Mary Toft'un 9 ölü yavru tavşan doğurduğunu kaydetti. Bu duruma tanıklık eden doktor, haberi meslektaşlarına yayarak onları mucizevi tavşan doğumlarına tanık olmaya davet etti. Howard, İngiltere'nin en saygın doktorlarından ve bilim insanlarından bazılarına, ayrıca kralın sekreterine, mucizevi doğumlar hakkında bilgi içeren mektuplar gönderdi. Onları, hastası tarafından olağanüstü bir şekilde doğurulan 9 ölü tavşan hakkında bilgilendirdi. Davet üzerine gelen 2 kraliyet cerrahı, Mary'nin doğum sancısı çektiği haberini aldıktan sonra Toft'un yanına gittiler. Ardından Toft onların önünde birkaç ölü tavşan daha doğurdu. Bu olayın sonucunda cerrahlar Toft'un anlatısına inanmaya başladılar. Bir süre sonra gazeteler bu garip tavşanlar hakkında dolup taşan hikayelerle dolmaya başladı. Kimileri bu tavşanların doğduktan sonra 18 saate kadar yaşayabildiklerini iddia ediyordu. Rahiplere göre ise bu bir kıyamet haberiydi. Herkesin bu tavşanlar hakkında bir fikri vardı, ancak hiç kimse olayın gerçekliğini sorgulamıyordu. Mary Toft'un hikayesi hızla Londra'da yayılırken, kral, konuyu daha fazla araştırmak için bir Alman cerrah olan Cyriacus Ahlers ve arkadaşı Bay Brand'i Guildford'a göndermeye karar verdi. Ahlers, Mary'yi muayene etti ve birkaç tavşan doğumuna tanık oldu, ancak ikna olmadı. Ahlers, Londra'ya geri götürdüğü tavşan parçalarını incelediğinde, tavşanlardan birinin rektumundaki gübre topaklarında mısır ve saman parçalarının bulunduğunu gördü. Bu, tavşanların Mary'nin içinde gelişmediğinin bir kanıtıydı. Ahlers krala, Mary Toft'un John Howard ile gizli anlaşma yapmış olduğundan şüphelendiğini ve bunun bir aldatmaca olduğunu düşündüğünü yazdı. İncelediği tavşan örneklerini de kanıt olarak sundu. Kral 1. George, akıllıca bir karar verdi. O güne kadar 17 tavşan ve bir dizi uzuv doğuran Mary'yi incelemesi için saygın bir doğum uzmanı olan Sir Richard Manningharn'ı görevlendirdi. Manningharn, Mary'yi gözlemledikten ve doğurduğu şeyin domuz mesanesi olduğunu gördükten sonra o da ikna olmuş gibi görünmüyordu. Pek çoğu için bu olay, hamile kadınların hayvanlardan uzak durması gerektiğinin bir kanıtı olarak kabul edildi. Hatta bu süreçte Londralı kadın doğum uzmanı John Mowbray, hamile kadınlara köpekler, sincaplar ve maymunlarla oynamamalarını, aksi takdirde çocuklarının bu canlılara benzer şekilde doğabileceğini söyleyecekti. Bunun nedeni günümüzde modası geçmiş bir düşünce olarak kabul edilen maternal impression adı verilen bir teoriydi. Bu teoriye göre, kadınların hamilelikte gördükleri veya hayal ettikleri şeylerin sonraki süreçte çocuklarını etkileyebilmekteydi. Mary Toft'un gördüğü, arzuladığı, ancak yakalayamadığı tavşan, onlara göre hamileliğin normal seyrini bozmuş ve içindeki doğmamış çocuğun biçimini değiştirmişti. Mary Toft, daha yakından gözlemlenebileceği bir kliniğe nakledildi. Ancak Mary, yeni tavşan doğuramadı. Ayrıca ciddi bir enfeksiyon kapmıştı ve bilincini kaybetmesine neden olan krizler yaşıyordu. Kısa bir süre sonra, hastane görevlilerinden birisi, Mary Toft'un odasına gizlice bir tavşan sokmaya çalışırken yakaladı.
Mary tüm bunların birer iftiradan ibaret olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Bir süre sonra doktorlar, durumunu anlamak için acı veren bir deneyin yapılması gerektiğini söyleyince, suçunu itiraf etmekten başka çaresi kalmadı. Ölü tavşanları rahmine elle soktuğunu ve doğum yapıyormuş gibi çıkarılmalarına izin verdiğini itiraf etmişti. Ancak bu aldatmacanın ardından doktorlar uzun süre alay konusu olacaktı. Mary tutuklandı ve kendisine dava açıldı. Ancak kısa süre sonra hem halkın ilgisinin azalması hem de dönemin saygın hekimlerinin itibarlarının daha fazla zedelenmemesi nedeniyle dava sonlandırıldı. Mary hapishanede birkaç ay geçirdi. Ardından hayatına geri döndü. Peki ama tüm bunları neden yapmıştı? 18. yüzyılın ortalarında Avrupa'da canavarlara ve anormalliklere olan ilgi büyüktü. İnsanlar bunun gibi şeyleri görmek için para veriyorlardı. Muhtemelen Mary ya da ailesi bu işten para kazanabileceklerini düşünmüşlerdi. Tüm bu olaylar sona erdiğinde Mary Toft, tavşan yerine Elizabeth adını verdiği gerçek bir kız çocuğu doğurdu ve hayatına sıradan bir insan olarak devam etti. Sonuç olarak bu olay, 18. yüzyılın ortalarında toplumun bilgi eksiklikleri, tıp alanındaki hatalar ve duygu sömürüsü gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle şekillenmişti. Mary Toft'un hikayesi, döneminde büyük ilgi uyandırmış olsa da, tıp camiasında uzun süre alay konusu oldu. Eğer değilseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece gelecek maceralara birlikte yelken açarız.